Dostlar selamünaleyküm. Şimdi sizi yaklaşık 3 yıl kadar geriye götüreceğim. Tarih 13 Nisan 2022. Karadeniz'in kuzeyinde bütün dünyanın konuştuğu bir saldırı yaşandı o gün. Ukrayna ordusu savaşın ilk zamanlarında Yılan Adası'nı kaybetti. Oradaki askerler ciddi direniş gösterdiler ama tabii ki Rusya karşısında tutunamadılar. Savaşın başından beri en önemli olaylardan biriydi bu. O yüzden Ukrayna intikam için fırsat kolluyordu. 13 Nisan sabahına gelindiğinde Ukrayna'nın kıyı radarları Rusya'nın Moskova kruvazörünün kıyıya 120 kilometre kadar yaklaştığını fark etti ve hızlıca beklenmeyen bir karar aldılar. Sürpriz sayılabilecek bir mühimmatı hızlıca ateşlediler. Kendi ürettikleri Neptün gemisavar füzesinin 2 adedi Moskova kruvazörüne doğru yola çıktı ve tam 6 dakika sonra Rusya'nın savaş gemisi bu iki füzeyle vuruldu. Bir anda bütün dünyanın gündemi değişti. Çünkü Moskova Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisiydi. 186 metrelik bir gemi bu. 16 büyük füze rampası var. Yüzlerce kilometreyi tarayan radar ağına sahip ve modern de bir sistem. O yüzden Karadeniz'de bu geminin vurulma ihtimalini kimse düşünmezdi. Ama bu ihtimal gerçekleşti. Aslında normalde bir savaş gemisini vurmak kolay değildir. Ama o gün havanın bozuk olmasının oluşturduğu dezavantajla birlikte Rus gemisindeki radarlar ve savunma sistemleri zayıf kaldılar. Füzeler gemiye iyice yaklaştığında fark edildi ama artık tabii ki işten geçmişti. Yani gemiler güçlü hava savunma sistemlerine sahip değillerse kolay hedefler haline gelebiliyorlar. Peki bizim gemilerimiz için aynı şey geçerli mi? Yani yarın bir gün atıyorum o kadar emekle ürettiğimiz TCG Anadolu'yu 2 tane gemisavar füzesiyle batırabilirler mi? İşte bugün buna cevap niteliğinde bir yerli sistemi konuşuyoruz. Türkiye'nin savaş gemilerinin eli ayağı diyebileceğimiz ve hatta son savunma hattı olarak kabul edilebilecek Göksur hava savunma sistemini konuşuyoruz. Gündemimiz bu mühimmat oldu çünkü Göksur dün ilk atış testini başarıyla tamamladı. Bu sistem önemli çünkü bizi ABD'ye olan bir bağımlılıktan daha kurtardı. Ve konu biraz detaylı. O yüzden uzatmadan başlıyoruz ama hazır intro girmişken siz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle kısa bir açıklamayla başlamam gerekiyor. Günlerdir neden artık video atmıyorsun, YouTube'u bırakıyor musun gibi sorular geliyor. Bu sorular da haklı sorular. Çünkü yeni kanala geçtik. En yoğun olmam gereken dönemde neredeyse 10 gündür doğru düzgün video atamadım. Ama YouTube'u bırakmakla alakalı değil mesele. Önceki kanalım sansüre uğrayınca zor bir döneme girmiştim. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama bu ara sadece olumsuz şeyler gelmiyor başıma. Allah bir evlat nasip etti. Günlerdir onun koşturması vardı bende. O yüzden pek video çekemedim. Doğduğundan beri başında Kudüs'e yürüyen komutan olması için dua ediyorum. Sizden de aynı duayı istiyorum şu anda. Rabbim Muhammed Alparslan'ımı Kudüs'e yürüyecek ordunun komutanı yapsın inşallah. Gazze'deki yetimlerin intikamını alanlardan olsun. Amin diyelim. Yani mesele tatlı bir meseleydi. O yüzden ortada yoktum. Şimdi artık düzen oturduğuna göre yeniden başlıyorum. Ve yeni başlangıcı da Türkiye için çok önemli bir sistemi konuşarak yapmak istedim. Bugün konuştuğumuz sistem gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye alanında dünyanın en iyilerinden birini geliştirmiş olabilir. Hatta mütevazi olmaya gerek yok. Alanında dünyanın en iyisini geliştiriyoruz şu anda. Neden dünyanın en iyisi olduğunu söylediğimi zaten açıklayacağım. Ama öncesinde bugün konuştuğumuz Göksur hava savunma sisteminin bizim için önemli olmasını sağlayan esas etkenden bahsedelim. Türkiye'nin haritasına yukarıdan baktığınız zaman ilk olarak dikkatinizi çeken şey elbette denizler olacaktır. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Bu denizlerin tamamı sıkıntılı. Akdeniz'deki gerginlikleri zaten biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bulunan kaynaklardan sonra şimdiye kadar denizde verdiğimiz en büyük mücadeleyi burada verdik yıllardır. Zaten deniz kuvvetlerimizin kullandığı sistemlerde yaşadığımız ambargoların birçoğunun da sebebi burası. Burada şaşıracak bir şey de yok aslında ya da kızacak herhangi bir şey. Senin donanman ABD'nin desteklediği donanmalara nefes aldırmazsa elbette ABD senin donanmana sattığı silahları satmaz. Yine aynı şekilde Adalar Denizi'nde de sürekli gerginlik yaşıyoruz. Çevremizdeki 3. deniz yani Karadeniz'de ise huzur var şu an ama 3. Dünya Savaşı Karadeniz'de patlasa gerçekten şaşırmam. Hani Trump'ın gelişiyle bazı şeyler değişmeye başladı ama yine de orası patlamaya hazır bomba şu anda. Hatta bir ara bunu detaylıca konuşalım. Neyse işte bu kadar denizin ortasında olduğumuz için deniz kuvvetleri ayrıca bir öneme sahip oluyor. Ve deniz kuvvetlerimizin kullandığı silahların yerlileşmesi elbette kritik öneme sahip. Bugün konuştuğumuz Göksur hava savunma sistemi ise savaş gemilerimiz için son adam olarak görülebilir. Çünkü gelen bir tehdit Göksur'u geçerse bilin ki o gemimiz vurulmuştur. Tabii Göksur'a gelene kadar aşması gereken sistemler de var. Kusursuz bir hava savunma sistemi istiyorsanız katmanlı bir sistem kurmak zorundasınız. Yani düşmanın atıyorum bir seyir füzesi sizi
sizin hedefinize ulaşmaya çalışıyorsa yüksek irtifa hava savunma sisteminizden en alçak irtifa sisteme gelene kadar 5-6 savunma sistemini aşmak zorunda kalmalı. Zaten bunu yaptığınız zaman yoğun bir saldırıyı engelleyebiliyorsunuz. Türk donanması için de böyle bir konsept oluşturuldu. Şu an Milli Dikey Atış Lançer Sistemi yani MIDLAS sayesinde savaş gemilerimiz yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'i kullanmaya başladı. Yani bir düşman füzesi gemimize yöneldiğinde ilk karşılamayı 100 kilometre mesafede yapıyoruz. Onu geçebilirse bu sefer Hisar hava savunma sistemleri devreye giriyor. Onu geçebilirlerse Gökdemir. İşte onu geçtiği zaman da son bir hamle yapmak için yakın hava savunma sistemleri devreye giriyor. Türk donanması bu iş için şu ana kadar ABD üretimi CRAM sistemini kullanıyordu. Şimdi onun yerini Göksur aldı. Yani artık gemilerimizin katmanlı savunmasının son adımı da yerli. Göksur savaş gemilerimize havadan gelen tehditlere karşı kullanılacak. Yani gemi savar füzeler, seyir füzeleri, SİHA'lar, savaş uçakları, helikopterler gibi tehditlere karşı mücadele edecek. Bu sistemin en önemli yönlerinden biri tam bağımsız bir sistem olması. Yani Göksur'u istediğiniz herhangi bir platforma yerleştirip enerji vermeniz yeterli. Yani diğer bir deyişle üzerine konulduğu geminin sensörlerinden bağımsız çalışabiliyor. Bu da gemi için ekstra bir tespit imkanı sağlıyor. Yani geminin zaten bir sürü aktif sensörü varken bu sistemle bir yenisini daha eklemiş oluyorsunuz, hem de güçlü bir yenisini. Bu imkana sahip olmamanın dezavantajını Rusya Karadeniz'de Ukrayna'ya karşı yaşadı yıllarca. Hatırlarsınız hani bahsetmiştik, Karadeniz'deki sancak gemileri yani Moskova kruvazörü vurulmuştu. O gemiyi Ukrayna gemi savar füzelerle vurdu. En başta zaten anlattım meseleyi. Ve o geminin yakın hava savunma sistemi geminin sensörlerine bağlı olarak çalışıyordu. Yakın hava savunma sistemlerinin hiçbirinin füzeleri görememiş olmasının sebebi olarak bu gösteriliyor. İşte bu yüzden Göksur'un bağımsız çalışabilmesi önemli. Ama bu sistemi dünyanın en iyisi, yani kendi alanında en iyisi yapan şey bu değil. O bahsettiğim durum radarında gizli. Çünkü Göksur AESA radar sistemiyle donatıldı. Dünyada böyle gelişmiş AESA radarlı yakın hava savunma sistemi yok. O yüzden bu proje tamamlandıktan sonra ciddi bir ihracat potansiyeli de barındırıyor. Yani ABD'nin bir alanda daha pazar gücünü elinden almak üzereyiz. Göksur 360 derece tehdit imha kabiliyetine sahip. Çoklu hedefleri engelleyebiliyor. Bağımsız çalışabildiği için bir gemiye entegre edileceği zaman gemide çok minimal değişiklikler gerektiriyor. Yani gemilere yerleştirilmesi çok kolay. Yine önemli bir noktayı belirtmekte fayda var. Bu sistemin kritik bileşenlerinin tamamı yerli olarak üretildi. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın, Göksur hava savunma sistemi Türkiye'nin gücüne güç katacak. Ve bunu yaparken de en önemli yönü kullanacağı mühimmat olacak. Bu kısmı öneminden dolayı en sona bırakmıştım. Bu sistem milli imkanlarla üretilen Bozdağ füzesinin üzerine kurulu. Bozdağ gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip ve 10 yıllık bir emeğin sonucu. Öncelikle Bozdağ bir hava füzesi ve biliyorsunuz Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi yoktu. Bu yüzden de yüksek irtifada hava savunmamızı F-16 savaş uçakları ile yapıyorduk. Savaş uçakları ile hava savunması yapıyorsanız en önemli bileşen hava füzeleri oluyor. Ve biz bu konuda ABD'ye bağımlıydık. Tabii ki bu da en ufak bir çatışmada ortada kalmak demek oluyor. İşte bu yüzden 2013'te Türkiye Göktuğ projesini başlattı. ABD'den aldığımız AIM-120 füzesinin yerine Gökdoğan füzesini geliştirmeye başladık. Gökdoğan görüş ötesi bir sistem. Tabii bir de ABD'den aldığımız görüş içi AIM-9X füzesi vardı. İşte onun muadili olarak da bugün konuştuğumuz Bozdağ geliştirildi. Bakın 10 yıl önce hava muharebelerinde ABD'ye olan bağımlılıktan kurtulmak için geliştirdiğimiz bir füze bugün savaş gemilerimizin yakın hava savunmasının bel kemiğini oluşturabiliyor. Yani savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri tek bir pencereden ele almamak lazım. Neyse işte dediğim gibi Göksur hava savunma sistemi Bozdağ füzesiyle düşman silahlarını engelleyecek. Bozdağ 140 kilogramlık ve yaklaşık 3,5 metrelik bir mühimmat. 25 kilometrenin üzerinde menzili var. Ve en önemlisi şu, sesten 4 kat hızlı hareket edebiliyor. Yerini aldığı ABD'li muadili AIM-9X'in neredeyse 2 katı bir hıza sahip. Bu sayede hedefine çok daha erken ulaşıyor. Gökdoğan füzesi zaten envantere girmişti. Şimdi de Göksur hava savunma sistemi gemilerimizdeki ABD üretimi CRAM sisteminin yerini yavaş yavaş alacak. Ve bu bahsettiğim Bozdağ füzesiyle dünyada örneği olmayan AESA radarı bir araya geldiğinde gemilerimizin düne göre kat kat daha fazla koruma gücüne ulaştığını söyleyebiliriz. Düşünün işte, atıyorum yarın bir gün denizde herhangi bir ülkeyle çatışmaya girdik ve bizim gemilerimize bir gemi savar füzesi fırlattılar. O füze önce Siper hava savunma sistemine geçecek. Ardından Hisar sistemlerini aşacak. Onu da geçerse Gökdemir'e meydan okuyacak. İşte bu üçünü geçecek. Ondan sonra Göksur'u aşmaya çalışacak. İşte bu tabloyu gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman bir şeyi kolaylıkla görebiliyorsunuz. Artık Türk donanması çok daha güvende. Özellikle TCG Anadolu denizleri açıldıktan sonra bu çok daha önemli hale geldi. Dünyanın ilk SİHA gemisine sahip olmak elbette özel ve önemli bir şey. Ama belki de daha önemli olan şey onu hakkınca koruyabilmek. Ve bu konuda artık elimiz çok daha rahat. Bugünlerde İsrail'e destek vereceğim diye uçak gemilerini alıp Akdeniz'e konuşlanan Batı güçlerini gördükçe bu sistemlerin önemini daha iyi anlamaya başladık.
başlıyoruz. Çünkü biliyorum ki bir gün bizim için de gelecekler. Ve gidişata bakınca kolaylıkla söyleyebilirim ki o gün biz hazır olacağız. Ve bugüne kadar bu bölgede mazluma yapılan her şeyin hesabını bir bir soracağız inşallah. Ve inşallah yeni doğmuş olan aslanın bu işin komutanı ve önderi olacak. Bu da ona şimdiden bu yıldan daha verdiğim bir mesaj ve bir vasiyet olsun. Allah'a emanet olun.